Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında akın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, Müslüman bir gönül eridir. Müslümanı tanımak isterseniz onu kendi davranışları içinde aramak lazımdır. Mümin kendi davranışlarıyla kendisine mümin dedirten kimsedir. Gönlü aydın, içi aydın, duyguları hüşyar, kafası işleyen, terkip kabiliyetinde insandır. Rabbi hesabına ondan gelen fermanları dinlediği zaman körler sağırlar gibi onun üzerine yan gelip yatmaz. Rabbim beyanı diye gerekli tazimat ve tekrimatı gösterir. Rabbinden gelen her şey pratikte ve hayatta hemen onda makes bulur. Sözünden daha çok o yaşar. Yaşadıklarına yer yer tercüman olsa bile fakat yaşadığı dediğinden daha çoktur. Bu bezm ve bu devran o türlü müminlere şahit olmuştur ki bütün hayat boyu söyledikleri söz, bütün cümleleri toplasanız mümin olduktan sonra 500 cümleye varmaz. Fakat öyle şeyler yapmışlardır ki binlerce mücellet kitabı bir araya getiren insan onun aşrı mişarına varacak şeyi yapamamıştır. Bana bir mümin kalsın da Mus'ab İbni Umeyr'in 500 kelime söylediğini söylesin. Mağazide, siyerde bu mevzuda bir şey bulamayacak, bana anlatamayacaktır. 18 yaşında düğün evine girer gibi Müslümanlıkla zifaf olan Mus'ab bin Umeyr 18 yaşından sonra vefat edeceği ana kadar bütün hayat boyu konuştukları şeyler 500 kelimeye varmıştır diye bana birisi çıksın da söylesin. Ben kendi beyanlarımdan vazgeçeceğim. Hakikat erleri davranış erleridir. Hakikat erleri fikir erleri ve fikrini yaşayan hakikat erleridir. Biz davranışlarımızla müminiz. Davranışlarla mümin olmayı bıraktığımız günden bu yana da derbeder ve perişan bulunuyoruz. Müslümanlığı debdebeli ve muhteşem sözler içinde çalım satarcasına başkalarına anlatmaya kalktığımız günden bu yana, nefsimize anlatmayı terk ettiğimiz günden bu yana, ona çeki düzen verme işini, üfulesini bıraktığımız günden bu yana berbat ve perişan olduk, payimaliz. Ayaklar altındayız. Müslüman davranış insanıdır. Bana bir Müslümanın namaz kılarken secdede 2 defa inlemesi, bir nasihatçının 50 defa beni kükretmesinden çok daha fazla tesir icra eder. Bana bir müminin Rabbin huzurunda inanmışsam, yüzünde göstereceği işmizaz çok daha fazla müessir olacaktır. Ben ehlullah'tan hakikat erlerinin huzurunda oturdum. Ehlullah meclislerinde bulundum, omuzlarımı okşadılar çocukken. Fakat Rabbimin adını, Peygamberimizin yüce ismini duyduğu zaman hıçkıra hıçkıra ağlayan Ümmü ninemin bana verdiği dersi veremediler. Çünkü o Rabbimin adını duyduğu zaman bulgur gibi kaynıyordum. Hazreti Muhammed dendiği zaman rengi sararıp soluyordum. Ve ben endişe ediyordum, başını secdeye koy da kalkamaz bu kadın diye. Bir ümmiye kadar nasiha olamadılar, vaiz olamadılar. Ben kendi cemaatime nasih ve vaiz olamadıysam iç boşluğundan ve kokluğundan, gönül eri olamayışımdan. Yoksa bu kadar ahlullah geçinen insanlar var, nerede Müslümanlık bu vatanda? Demek ki içlerde kofluk var, boşluk var. Demek ki biz hak ve hakikate, kâmeti kıymetine uygun tercüman olamıyoruz. Olsaydık böyle mi olurdu bu vatanın halim?
İç sesimizi duyuramıyoruz. Gönül heyecanımızı onların vicdanlarına duyuramıyoruz. Çünkü onlardan mahrumuz. Bu mevzuda hirpani olduğumuz için hirpanilik bütünüyle içtimai hayatımıza aksetmektedir. Biz bağışlayın bir yığın lafazandan ibaret, bir yığın diyalogdan ibaret, bir yığın felsefi diyalektik yapan gafillerden ve nadanlardan ibaret, bir asır, çeyrek asırdan bu yana sizi ifade eden aldanmış Kimseleriz. Aldattık, hakikat eri olamadık. ve yığın yığın kurban verdik. Bir kurbanla bu millet hallolurdu, yığın yığın kurban verdik. Hevesine kurban gidenler, midesine kurban gidenler, Bağırsağına kurban gidenler, ikbaline kurban gidenler, debdebeye kurban gidenler, ihtişamın kulu ve kölesi olanlar, size nasihat edenler, bizim gibi gafiller. Size hakikat adına tercüman olamadık. Müslümanlık bir haldir. Müslümanlık bir havadır, o havayı estirebilirseniz gelir insanlar. Bırakın yalanı ve kizbi, bırakın davranışlarınızdaki suniliğim. Siz davranışlarınızı hakikat gamzedin, söz söylemeye lüzum yok. Göreceksiniz bir hale gibi insanlar Etrafınızda toplanacaktır. Mus'ab dediğim için onu anlatayım. 50 anlattımsa 51. olsun, mazur görün. Resul-i Ekrem bezmine girmişti, bu bir delikanlıydım. Hevesatını aşacağı günde girmiştim. Anası her gün beklerdi, kapıyı açardı, Saçlarını okşardı, Mus'ab'ım derdi, tüyden döşekleri altına sererdi. şimdi mi kahvaltı yaparsın oğlum, sonra mı yaparsın derdim. Hayat kendisine güldüğüm, Ve hayat bütün rehavetiyle çepeçevre kendisini sardı. Rehavetin bir atmosfer halinde kendisini boğacağı zaman birdenbire Mus'ab Habbab bin Eret vasıtasıyla Resul-i Ekrem'in sesini ve soluğunu duydu kulağından. Beyninden vurulmuş gibi İbn Erkam'ın evine koştum. gün o gün ondan sonra da bir daha ayrılmadım. Sessiz samit infiali içinde, el pençe divan duruyor delikanlı Resul-i Ekrem'i dinliyordum. Söz yoktu ondan. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a git dediyse gitti, vazife yaptım. Hristiyanlar içinde icra-i faaliyette bulundum. Kur'an konuştum. Kur'an düşündü, Kur'an'a tercüman oldum. Kur'an koktu, Kur'an aksettim. Ve hasbili içinde yine postuna sarılım. Yumuşak döşekleri, önüne inip kalkan sofraları terk etmiş bu feragat sahibi insan Mekke-i Mükerreme'ye dayanamadı, döndüm. Medine'ye hicret fermanı çıkınca bu defa da oraya hicret ettim. Ana yurt, yuva, yumuşak döşekler ve sofralar, her şey terk edilmişti. Yine samit infiali içinde böyle duruyordum. Mescid-i Nebevi kerpiçten yapılmış duvarlarıyla, Hurma elyafıyla kapanmış tavanıyla, hurma sütunlar ve direkler üzerindeki kaideleriyle basit Mescid-i Nebevi maddi yapısı itibariyle bu kadar mukassi, fakat Arş-ı Azam kadar âli Mescid-i Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem o mescitte Parmağını kaldırıyor, Mus'ab'ı gösteriyor. Şunu görüyorsunuz diyor. Mekke'de gezerken pancurlar açılırdı da kadınlar buna bakarlardı diyor. Sokakta o gezerken herkes arkasına düşerdi. Hayatında bir rahat ve rehavet vardı. Ve şu haline bakın, elbise bile kalmamış, sırtında bir posta sarılmış burada duruyor. Emir bekliyordu, emir ver de yapalım. o hep verilen emirleri samit infiali içinde yapmış. Nihayet Uhud sarpına kadar, Sarp kayasına kadar gelmişti. Öyle çetindi ki orada bir mücadele verecek ve iradenin bir hakkın davasına dem tutacak ve dilbeste olacaktım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasını sırtına taştım. Teberrüken ehlullah'tan birinin cübbesini sırtına geçiren mürit gibi. Resul-i Ekrem'in cübbesini sırtına taştım. Taktı, uçuyor gibiydi, kanat almış uçuyor gibiydim. Yine sessizdim. Yine samit infiali içindeydim. Ancak Resul-i Ekrem'e kalkıp inen kılıçlar orada Resul-i Ekrem'e varılmaz olduğunu Mus'ab'ı görünce anlayıverdiler. İbn-i Kamiye üzerine yürümüştüm. Kılıçlarla onu budarken, Resul-i Ekrem'i aşmaya doğru geçerken Sessiz adam ateş kesilmiştim. kol böyle gidiyordu, yine kalkıyordum. Böyle kesiliyordu, yine kalkıyordum. Bu kol da düşüyordu yine. Boynu kalınca da sonra boynuna kılıç darbesinince bir bu kaldı diyordum.
Ve yere kapanırken de sessiz yine. Yüzünü kuma gömüyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i başına getiriyor bir hocamız. Onun başında konuşturuyor. Biliyor musunuz Mus'ab niçin yüzünü sakladı? Niye kimseye yüzünü göstermek istemedi böyle? Bilemeyiz ya Resulallah. O kendisi de benim önümde bir sütre olarak yıkıldıktan sonra bana bir şey olacağını düşündü, bir şey yaparlar diye düşündüm. Ve kendi kendine düşündü. Benim gözüm göre göre Resul-i Ekrem'e bir şey yaparlarsa, kolum yok ki kılıç kullanayım, kolum yok ki sancak tutayım, başım yok ki kalkandır diye onu kullanayım. Ve ben bu halimden Allah'ın huzuruna gidersem, Rabbim bana derse ki, Mus'ab Resulullah'a dokundular sen nasıldın derse ben ne derim, onun için yüzünü saklıyordu diyor. Sessiz insan, dağ kadar iş yapıyor. Mus'ab'ın işini kaftağına yükleseniz eritir kaftağını. 25 yaşındaki delikanlım, daha bıyıkları yeni terleyen delikanlım, Kur'an bana omuz ver dediği delikanlım, lebbeyk deyip Kur'an'a omuz vermeye koşan delikanlım, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın önünde yine sessizliği içinde yıkılıp gidiyor. Onda laf ve lafazanlık yok, onda davranış var. Yapayım da Müslümanlık nasılmış görsünler. İşte onu yapıyor. Mümin onu yapacaktır aziz Müslüman. Mümin onu yapacaktır şerif Müslüman. Lafla değil meselem, davranışlarla, iç heyecanıyla ve gönülden meseleye dilbest olmakla, iktiza ettiği yerde haysiyet ve namus her şeyi orada dökmekle, İkbal hırsın bizi öylesine kıskıvrak sıkıştırmış ki, bir cephe teşkil eden, İnkarcılık karşısında, ilhat karşısında, vatanın birliğini ve muhafazasını üzerine alan delikanlılar dahi, bu ikbal hırsıyla her gün birbirlerine düşüyor ve birbirlerini vuruyorlar. Demek ki gönüllerde Allah ve Resulullah yok. Demek ki Kur'an'a dilbeste olma yok. Demek ki davranışlarda Müslümanlık yok. Ve beni dilgir ve tedirgin eden de kendi cemaatimin bu hal ve bu vaziyetidir. Bunlar da benim gibi kof yetişecek, boş yaşayacak, beyhude bir vebali sırtlarında taşıyacak ve baş aşağı yıkılıp gideceklerse, selam sana ya Resulallah, iş bitti diyeceğim ben. Bu işi götürecek erler, hakikat erleri kalmadı. Silahla iş yapacak lafazan ve gevezeler var sokaklarda. İşi duvarlara yazı yazmaya döken bir kısım gafil ve nadanlar var sokaklarda. Bununla kendi milletlerine ve vatanlarına bir şey yapacaklarını zanneden, gönülden ve histen mahrum zavallı kılıflar var, kalıplar var sahneden. İş bitmiş diyeceğim. Fakat Rabbimin rahmet ve inayetinden intizar ediyorum ki, bu meseleye gönül koyacak, gönül verecek, bel bağlayacak insanları ihsan eylesin. Mütemerrit gönüllerimizi uyarsın. Hakikati ona duyursun ve doyursun. Ve bizi manevi açlıktan halas eylesin. Aziz Müslüman, şunu arz etmek istedim. Dil insanı cennete götüren mühim bir vasıtadır, bir vesiledir. Ve dil aynı zamanda insanı yerinde tevkif eden bir vasıta, bir vesiledir. Dil insanı baş aşağı cehenneme götüren bir husustur. Yerinde tutulan dil insanı âlâ-i kemalata çıkarır. Ve yerinde de konuşan dil insanı âlâ-i kemalata çıkarır. Dil Kur'an'a tercüman olursam, dil hakikat adına tercüman olursam, o dil insanı âlâ-i çıkarır. Ve dil lafazanlıkta kullanırsam, diyalektik yaparsam, felsefeyle iştigal edersem, aldatmacılıkta yorulursam, kitle yapmaya kalkışırsam, o dil insanı baş aşağı cehenneme götürür. Rabbim kötü dile sahip olmadan bizi muhafaza buyursun. İnsanda en mübarek uzuv budur. İnsanda en berbat edici, batırıcı uzuv da yine budur. Buraya sahip olun, Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete gireceğinize kefil olurum. Bunu güzel kullanın. Bunu irşat ve tebliğde kullanın. Bunu hakikate aşina gönüllerinize tercüman olmada kullanın. Ben size kefil olurum diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim sizi ve bizi iki cihanın derbederliğinden halas eylesin. Aziz ve şerif eylesin.
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون